Evet kıymetli dostlar, herkese merhabalar. Şu anda deniz kenarındayız. Ben size birazdan bu kıyıyı göstereceğim ama ondan önce şu yoldan bir gidelim. Bakalım önümüze ne çıkacak, birlikte görmüş olalım. Evet, bugün balık tutmaya geldik arkadaşlarla ama ben balık tutmayı sevmediğim için en azından biraz şöyle ormanın içini falan göstermek istiyorum size. Evet, normalde bir yürüme yolu var. Sağlı sollu. Biz balık tutacağımız yere doğru gitmemiz lazım. Onun için sağdan devam ediyoruz. Bakalım neler var. Evet, yukarıda kıymetli dostlar, yukarıda evler var. Normal çiftlikler var. Çiftlik evleri, normal evler. Evet. Evet, bulunduğumuz yerin bir özelliği, hemen şöyle gösteriyorum size, bakın. Burada bacalar var. Dikkat ettiyseniz şurada bulunduğumuz yerin altında burada çok sayıda yeraltı depoları var. Şu anda biz deponun üzerinden gidiyoruz yani. Evet, buradan böyle hemen göstereyim şeyi de, deponun giriş kısmı burası, bakın. Şurada, ondan sonra burası da deniz, karşı kıyılar. Trondheim Fiyordu'nun, Trondheim Körfezi'nin kuzey batı kısmı burası. Tabii girişine göre normalde doğusu ama bulunduğumuz yere göre kuzey batı kısmı. Evet, çok güzel kuş sesleri var, duyuyorsunuz. Evet, bugün 24 Mayıs 2023. Evet, önünüze her yerde bir tane böyle yürüme yolu çıkar. Adımlamak için, tur atmak için. Dolayısıyla ben de bunu fırsatı değerlendireyim dedim. Evet, yine burada bir tane daha, bakın, deponun girişi var. Aha, burası da bakın bacası. Evet, normalde kıymetli dostlar, görüyorsunuz ağaçlar bu şekilde düşüyor, yıkılıyor, kuruyor icabında ama genelde şey yapmıyor, bakın. Olduğu gibi daha bu kurumamış gerçi. Damarları yerde olduğu için, bakın burada da var. Şey çok olunca, o ağaç çok olunca çok fazla şey yapmıyorlar. Normalde gelip bunları kesip kurutanlar da var, odun yapanlar da var ama çok az. Evet, hemen az yukarısı normalde tarım arazisi. Bir açıklık yer bulabilirsem oraya da göstermek isterim.
Evet, böyle suyuyla, ondan sonra kuşlarıyla, deniziyle, ormanıyla böyle bir manzara. Hemen şuradan size yukarıdaki manzarayı göstermek istiyorum bir. Yani buraya kuş yuvası bile koymuşlar ama gelen giden yok. Evet kıymetli dostlar, burası böyle. Bakın tarım arazisi, çiftlikler bu şekilde. Şu anda o buğdaylar artık yetişmeye başlamış. Bu şekilde çiftlikler var, büyük, geniş araziler var. Durum böyle. Evet, bir dakika. Evet dostlar, çiftliği gördük. Ben burada birkaç tane kuşların sesini falan videoya çektim. Biraz fotoğraf çektim. Şimdi yolumuza devam edelim. Balık tutmaya giden arkadaşların olduğu tarafa doğru adımlayalım bakalım. Evet maşallah epey sayıda farklı kuş sesleri var. Çok güzel ötüyorlar. Sesleri duyuluyor. Kimisi önümüzden arkamızdan geçiyorlar. Evet. Ha burada bir tane daha var. Buranın bir özelliği daha var kıymetli dostlar. Burada koyun, keçi gibi böyle hayvanlar serbest bir şekilde yayılıyorlar. Şu anda görmedim ama geçen sene geldiğimizde görmüştük. Evet suyu bol, ondan sonra otu bol, ondan sonra uydu takip sistemli üzerlerinde şey var, alıcı var. O alıcıyla beraber istedikleri gibi geziyorlar. Koyunlar, keçiler ekinlere girmeden burada vakitlerini geçiriyorlar. Evet biraz sakin bir yere geldik herhalde. Evet ağaçlar, çiçek açan ağaçlar var normalde. Çok güzel kokuları var şu anda. Ihlamur yetişiyor mu bilmiyorum burada ama ıhlamur kokusu da sanki geliyor gibi ya da ıhlamura çok benzeyen bir koku. Çok güzel. Evet birkaç günden beri birazcık soğudu. Normalde mevsim normallerine geldi daha doğrusu. Yoksa normalde hava çok sıcaktı. 20-21 dereceleri bulmuştu. Geçen sene geldiğimizde bugünlerde normalde hava soğuktu. Bu sene biraz sıcak gidiyor diyorlar. Dolayısıyla şu anda çok yağmur yağması gerekirken normal hava. Hatta bugün sağanak yağış gösteriyordu. Belki de yağabilir. Bilmiyoruz.
Evet, o yeraltı depoları bakın burada yine var kıymetli dostlar. Şu anda onları ekin için falan kullanıyorlarmış, yani bu tarım ürünlerini falan için kullanılıyormuş. Askeri amaçla kullanılan da varmış tabi. Evet, ben de bu arada şeye yaklaşıyorum, balık tutulacak yere yaklaşıyorum. Evet, buradan gidilirse yine o tarım ürünlerinin olduğu tarafa geçiliyor. Tarım arazilerinin. Buradan gidilirse o biraz daha böyle dolaşarak geliyorsunuz şuradan. Yukarıda yol var normalde. Buradan gidersek de normalde balık tutacağımız yere gidiyoruz. Normalde buraya şey girmiyor. Araba falan girmiyor kıymetli dostlar. Büyük bir ihtimal bu belediyenin falan temizlik arabaları olabilir. Yoksa normalde burası arabaya kapalı. Evet. Şu anda meydana geldik arkadaşlar. İlerideler. Evet, burada ot pişme makinesi varmış demek ki. Evet, ben gelseydim şuradan gelmiş olacaktım kıymetli dostlar. Ama buradan geldim. Evet kıymetli dostlar, geldiğimiz yer şurada, bakın hemen göstermeye çalışayım. Şurada bir tane bina görüyorsunuz. Oradan geldik. Ben şu aradan geçerek, şu aralarından geçerek, buradan geçerek şu binanın arkasındaki, şu ilerideki binanın oradan geldim. Bu karşıda gördüğümüz tuvalet. Burası aynı zamanda Denizcilik Müzesi gibi bir şey. Şordal ilçesine bağlı. Burada insanlar gelip balık tutabiliyorlar. Ondan sonra burayı ziyaret edebiliyorlar. Buranın özelliği daha önce anlatmıştım başka videolarda. Hitler burayı işgal ettiği zaman tabii ki askeri teçhizat falan getirmek için liman kurması gerekiyor. Dolayısıyla bu Trondheim bölgesindeki giriş noktalarından birisi de burası olmuş. Burası küçük bir liman aslında. Yani ben başka yeri göstermek istiyorum size. Yani burada gördüğünüz gibi raylar var. Gemilerden malzeme indirmek için, gemilere malzeme yüklemek için şeklinde. Evet. Burada normalde burayı kullanabiliyorsunuz gelenler. Evet, burası biraz daha rüzgarlı. Onun için. Evet, bu karşıda gördüğünüz kıymetli dostlar, normalde daha önce gelmiştik. Buranın şeyde 5. yüzyıllarda falan Hristiyanlık için önemli kalelerden birisiymiş. Orada kale var. Ondan sonra şu ileride yine şeyler var, çiftlikler var. Burası da böyle, bugün hava rüzgarlı ve işte sağanak yağış var diyorlardı ama şu an için başlamadı böyle bir hava. Evet kıymetli dostlar, videomuza başladığımız yer burasıydı. Biz ormanın içinde gezdik. Şu ilerideki iskeleye vardık. Şu gördüğünüz iskeleye vardık. Tekrardan geri şu yoldan geldik. Şu yoldan geldik. Buranın ismi de kıymetli dostlar, onu da hemen gösterelim. Sonra videomuzu bitirelim. Evet. Fuglestein diyor burası. Aslında kuş kayası gibi bir şey oluyor. Kuş taşı gibi bir şey oluyor.
Büyük bir ihtimal burada bol miktarda kuş olduğu için o ismi vermiş olabilirler. Ondan dolayı biz de en azından bir kere görmüş olduk. Burada son şeyimizde manzaramızda gösterelim. Rüzgarlı oldu, havamız çok rüzgarlı oldu, soğuk olduğu için tekrardan geri hızlı bir şekilde dönmeye karar verdiler arkadaşlar. Biz de bu şekilde dönmüş olduk. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.